İstanbul gibi bir yerde tam 443 yıldır üstüne kuş konmayan inanılmaz cami. İnatçı kuşlarla dahi bir adamın amansız mücadelesinin hikayesi. 16. yüzyıl şartlarında yapılabilecek en zirve yapı. Günümüz teknolojisiyle bile hala sırrı çözülemeyen, sıra dışı teknikle inşa edilen mabet. Mimar Sinan'ın zekasının sınırlarını zorlayan Şemsi Ahmet Paşa'nın yaptırdığı en son eser. Şemsi Ahmet Paşa, diğer adıyla Kuşkonmaz Camii'nin gizemli tarihi ve inanılmaz sırları. Caminin yaptırılma nedeni. 1500'lü yıllarda yaşamış olan Şemsi Paşa, dönemin sadrazamı Sokullu Mehmet Paşa ile rekabet halindeydi. Şemsi Paşa'nın karşısında mega projelerle tarihe imza atmış, unutulmaz başka bir devlet adamı olmuştu Sokullu Mehmet Paşa. Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa'nın Sultanahmet'in hemen yanı başına yaptırmış olduğu Mimar Sinan'ın en zarif eseri kabul edilen Edirne Selimiye Camii'nin minyatürü olarak inşa edilen camisiyle ilgili sohbet anında Şemsi Paşa dayanamayarak Sokullu'ya der ki, "Efendim, bir cami yaptırmışsınız. Çok hoş ama güvercinler caminizi pisletmişler." Sokullu Mehmet Paşa da "Yeryüzündeki her eser gökyüzünden nasibini alır" cevabını verir. Sohbet burada kapanır. Kendisi de bir cami yaptırmak isteyen Şemsi Paşa, çözümü her zaman olduğu gibi dönemin en önemli mimarı Mimar Sinan'da bulur. Mimar Sinan'a "Bana öyle bir yerde cami yap ki üzerine kuşlar konmasın, hatta tepesinde bile uçmasınlar, yanına bile kesinlikle uğramasınlar" diyerek talepte bulunur. Şemsi Ahmet Paşa çalışkan ve mükemmelliyetçi bir adamdır. Bu nedenle her zaman padişahların dikkatini çekmiştir. Bir gün Rumeli Beylerbeyi olduğu sıralarda Sofya'da ordu toplanması emrini alınca muhteşem bir alayla İstanbul'dan ayrılmıştır. Askerlerinin silah ve giyimindeki mükemmellik görenleri hayran bırakmıştır. Belki de paşanın ince detayları olan takıntısı bu hayalini kurduğu külliye ve cami üzerinde de etkisini gösteriyordu. Bazı rivayetlere göre kuşkonmayan bir yapı isteğinin arkasında paşanın temizlik takıntısı vardı. Sebebi her ne olursa olsun Şemsi Paşa'nın bu ilginç ve zor hayalini ancak Mimar Sinan gibi bir deha gerçekleştirebilirdi. Bu talep Mimar Sinan için de bulunmaz bir fırsattı. Zoru başarma isteği onun araştırma tutkusunu ve zekasını kamçılıyordu. Şemsi Ahmet Paşa kimdir? Şemsi Ahmet Paşa 16. yüzyılda yaşamıştır. Çok köklü, soylu bir aileden gelmekteydi. Şemsi Paşa'nın annesi Sultan II. Beyazıt'ın oğlu Şehzade Abdullah'ın kızıydı. Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve 3. Murat dönemlerinde önemli devlet hizmetlerinde etkili birisi olmuştu. Şemsi Ahmet Paşa oldukça titiz, disiplinli ve yetenekli bir devlet adamıydı. Abisiyle birlikte Enderun'da yetişmişti. Osmanlı'daki en zorlu eğitimi veren kurum Enderun'du. Enderun, tarihteki ilk saray okuluydu. Zeki çocuklar sanattan bilime, matematikten edebiyata, birçok alanda sıkı bir eğitimden geçiriliyorlardı. Çünkü bu okulun mezunları gelecekte Osmanlı'yı yönetecek kişilerdi. Sadrazamlar, devletin ikinci adamları, yani o dönemin başbakanları. Onlar da bir zamanlar bu okulun öğrencileriydi. Tıpkı öğrenciyken sadrazamlık hayalleri kuran Şemsi Ahmet Paşa gibi. Şemsi Ahmet Paşa, Enderun'da eğitim aldıktan sonra devlet kademelerinde yavaş yavaş yükselmeye başlamış ve bunun neticesinde Sivas'ta, Şam'da ve Rumeli'de Beylerbeyi görevlerinde bulunmuştur. Mimar Sinan kimdir? Osmanlı'nın mimarisi 16. yüzyılda
çok daha etkili olmuştur. Tarih boyunca etkili devletlerin hatırlanmaları sadece ordularının güçlü olması veya ekonomik başarılarıyla değil, aynı zamanda toplumsal ve kültürel alanda da yeniliklere imza atmalarıyla mümkündür. Osmanlı'nın 16. yüzyılda bu mimarinin oluşturulmasında Mimar Sinan'ın önemli bir katkısı olmuştur. Mimar Sinan, kaynaklarda bütün çağların ustası olarak geçer. Yaşamı boyunca 400'ün üzerinde eser vermiştir. Ama genelde aldığı siparişleri daha iyi yapmak için geç teslim ettiği bilinir. Mimar Sinan sadece sıradan bir mimar olmamıştır. Yapıları üstün teknik beceri ve yoğun simgesel anlamlar içermiştir. Mimar Sinan, yaptığı çalışmalarla yeni bir üslubun oluşmasına vesile olmuştur. Yapılarıyla sadece taş ve tuğla değil, aynı zamanda Osmanlı'nın estetik zevkini ve kültürel zenginliğini de yansıtmış bir sanatkardır. Mimar Sinan sadece cami ve saraylarla değil, aynı zamanda su kemerleri, köprüler ve kervansaraylar gibi altyapı eserleriyle de Osmanlı Devleti'nin kalkınmasına büyük katkılarda bulunmuştur. Üsküdar Şemsi Ahmet Paşa Külliyesi, Mimar Sinan'ın en kayda değer eserlerinden biridir. Çünkü Mimar Sinan, küçük ve zor araziye cami, türbe ve medreseden oluşan inşaatı yeni bir sistemle çözmüştür. Bu camiye neden kuş konmuyor? Mimar Sinan, kuş konmayan bir caminin inşası için çalışmalara hava akımlarını incelemekle başladı. Çünkü kuşlar hava akımlarıyla uçabilmektedir. Rüzgarların birbirine ters estiği, hava akımının kuşların uçmasını engellediği bir noktayı bulmak, camiyi yapabileceği yeri bulmak anlamına geliyordu. Bu düşündüğü kadar kolay olmayacaktı. Mimar Sinan, rüzgarların çarpıştığı, hava akımlarının karşılaştığı noktayı tespit edebilmek için aralıksız denemeler yapmıştır. İlmi ve mimari dehasını kullanarak uzun denemelerden sonra rüzgarların kesiştiği bir nokta bulur. Bu noktadaki ters hava akımları kuşların caminin üzerine konmasını engelleyecektir. Ama bu Mimar Sinan'ın çözmesi gereken bulmacanın yalnızca küçük bir kısmıdır. Mevsimsel olarak rüzgarın şiddetinin azaldığı durumlar içinde bir çözüm bulmalıydı. Mimar Sinan'ın her zaman bir B planı vardı. Buradaki B planı ise rüzgarın uğultusuydu. Eğer minareyi doğru bir yere konumlandırabilirse bu uğultuların oluşturacağı yankılar da kuşları ürkütebilirdi. Mimar Sinan bunu da kullanacaktı. Camiyi inşa edebileceği en doğru yer Üsküdar'da, Boğaz'ın Marmara'ya açıldığı yerde, üç denizin kesiştiği ve rüzgarların çarpıştığı bir noktada. Çünkü hiçbir canlı, özellikle kuşlar, bu şiddetli ve ters esen rüzgara dayanamazdı. Mimar Sinan, Şemsi Paşa'nın istediği kuşların konmadığı cami için en büyük problemi çözmüştü. Ama kağıt üzerinde her şey mükemmel gözükse de alanın darlığı ve yapacağı caminin denize doğru kayma riskinden dolayı inşa etmek bir hayli zor. Mimar Sinan'ın tüm çabaları boşa gitmiş gibiydi. Makul olan seçenek buradan vazgeçmek. Şemsi Paşa bu isteğinden vazgeçip başka bir yer seçerek kuşların caminin üzerine konmasına razı gelmeliydi. Mimar Sinan istediği cevabı alamadı. Şemsi Ahmet Paşa başka bir yer seçimi konusunda oldukça katı ve kararlıydı. Son sözünü söyledi. Cami orada yapılacaktı ve avlusuna tek bir kuş bile konmayacaktı.
Mimar Sinan'ın karşılaştığı bu durum, meslek hayatındaki ilk zorlu sınavı değildi. 1568'de Edirne'de Selimiye Camii'nin yapımında da bir ustalık sınavı vermişti. İkinci Selim, Ayasofya'dan daha büyük bir cami yapmasını istemişti Mimar Sinan'dan. Cami yapılabilirdi. Ama zemin bu kadar yükü nasıl taşıyacaktı? Mimar Sinan, yaptığı hesaplar sonucu zeminin oturması için uzun dönem beklemiş ve yapımı 6 yıl sürmüştü. İşte ancak bu şekilde altından kalkabilmişti bu eserin. Şimdi de önünde en az Selimiye Camii kadar zorlu bir proje vardı. O da Kuşkonmaz Camii. Mimar Sinan, caminin yapımında karşılaştığı zemin sorununu çözmek konusunda çok zorlandı. Ama deneyim ve tecrübeleri sayesinde caminin bu zorlu zemine nasıl inşa edebileceğini keşfetti. Ama bunu o dönemin şartlarında nasıl yapabilirdi? Caminin denize kayma riski. Caminin konumundan dolayı denize yakınlığı, caminin denize kayma riskini oluşturmuştur. Bunun çözümü ise sıra dışı bir tekniktir. Boğazın sularının altına büyük kazıklarla birlikte bir düzenek kurulmuş ve caminin zemini böylelikle sağlama alınmıştır. Boğaz sularının altına kocaman kazıklar çakmak, günümüzde büyük inşaat makinalarıyla bile oldukça zor yapılan bir iştir. O dönemde nasıl yapıldığı hala çözülebilmiş değildir. Mihrabın iki yanında 2 sütuncuk vardır. Düşey olarak konulmuştur. Bunlar elle rahatça döndürülebilir şekildedir. Fakat en ufak bir oynama olursa bu sütunların dönmesi mümkün değildir. Böylece camideki en küçük bir kayma bile bu şekilde hemen fark edilebilir şekilde tasarlanmıştır. İşte buraya caminizi inşa edebiliriz. Mimar Sinan, kuzey ve güneyden gelen rüzgarların kesiştiği, dalgaların kıyıyı dövdüğü bir noktada çıkan titreşim seslerinden rahatsız olacağını düşünüp tespit ettikten sonra Şemsi Ahmet Paşa'ya işte buraya caminizi inşa edebiliriz der ve camiyi o noktaya yapmaya karar verirler. Rüzgarın ters etkisi kuşların konmasını engellediği gibi minare içine girip çıkardığı uğultu da kuşları ürkütür ve buraya konmalarını önler. Harem yolu üzerindeki bu güzide cami mimari olarak da içinde pek çok ilki barındırıyor. Özellikle Mimar Sinan'ın tasarladığı yapılardan sadece Kuşkonmaz Camii'nde gördüğümüz su deşarj logarı o günün koşulları ve imkanları altında ortaya koyulmuş önemli bir mühendislik icadı olarak sergilenmeye devam ediyor. Su deşarj logarı. Denizin kenarında neredeyse suyun içine yapılan bir yapıda su sıkıntısı ve su baskını olma ihtimali ortaya çıkmıştır. Mimar Sinan bununla ilgili daha önce hiç kullanmadığı bir çözüm bulmuştur. Ve cami ile medrese arasına yerleştirdiği bir su deşarj logarı sayesinde camiye girmiş olan suyu bu logar ile tahliye edebilmiştir. 16. yüzyıl teknolojisine göre olağanüstü bir buluş gerçekleştirmiştir Mimar Sinan. Mimarisi. Külliye, Mimar Sinan'ın farklı bir tasarım anlayışına göre şekillenmiştir. Bu yapı, Mimar Sinan'ın inşa ettiği en küçük külliyedir. Cami kare planlı olup, caminin dışında külliyede medrese ve camiye bitişik konumda bir türbe mevcuttur.
Mimar Sinan bu yapısında klasik geometrik sınırların dışında kalmış L biçimindeki medresenin aksını kıble aksındaki camiden farklılaştırarak boğaza dik doğrultuda yerleştirmiştir. Böylece cami ve medresenin ilişkisi plan düzleminde alışılagelmişin dışında bir görünüme bürünmüştür. Külliyenin ana kapısı doğudadır ve ön avluda caminin kıble aksı istikametinde bir hazire mevcuttur. Caminin güney ucuyla medresenin birleştiği aralıktan asıl avluya geçilmektedir. Avlu serbest biçimli ve asimetriktir. Denize doğru açılmaktadır. Avlu duvarlarının şeffaflığı, denize yönelim isteğini göstermektedir. Avluyla deniz arasındaki görsel ilişki doğrudan değil, fakat duvara açılan pencereler yoluyla sağlanır. Böylece caminin avluyu kuşatan tarafı, Boğaz manzarasının seyredildiği bir resim galerisi gibi olmuştur. Giriş kapısı hereke taşı ve beyaz mermerlerle örülmüştür. Diğer Mimar Sinan camilerinde rastlanmayan kubbesiz, eğik çatılı revak kullanılmıştır. Kuzey cephesinde camiden çıkıntı yaparak yüzünü denize dönmüş bir türbe konumlandırılmıştır. Türbe, caminin bir parçası görünümündedir. Cami ve türbe, iç mekanda parmaklıkla ayrılmıştır. 12 talebe odasından oluşan medresenin boğaza dik gelen kolunun tam ortasında dershane bulunmaktadır. Şemsi Paşa'nın burada 12 odalı bir darül hadis yeri bina ettirdiği, bu yerde din ve fen bilgileri derslerinin üstad hocalar tarafından verildiği görülmüştür. Ayrıca medresenin hizmetlerinin devamı için çok sayıda vakıflar tahsis edilmiştir. Dershane kapısının kemerinde İstanbul'da pek az yapılarda bulunan kırmızı burgaz taşı kullanılmıştır. Cami kubbesinin tepesine kurucusunun adına izafeten Şemsi Ahmet Paşa'dan gelen Şems, yani güneş şekli konulduğu söylenmektedir. Yapım tekniği ve malzeme açısından incelendiğinde cami ve türbenin düzgün küfeki taşıyla, örtü elemanlarınınsa kurşunla kaplandığı görülmektedir. Medresenin ise almaşık yapım tekniğiyle inşa edildiği görülmektedir. Mimar Sinan'ın cami ve medrese arasındaki yapım tekniğini farklılaştırmasıyla bu iki yapı arasındaki anlam ve mertebe farkını belirlemek istediği anlaşılmaktadır. Fakat medresenin boğaza bakan cephesi, camiyle benzer teknikte düzgün küfeki taşıyla vücuda getirilmiştir. Buradan da külliyenin denize bakan yüzünde malzeme açısından bir tek düzeliğin istendiği de anlaşılmaktadır. Şemsi Ahmet Paşa hayalindeki camiye kavuşmak için gün saymıştır. Cami inşa edilmiştir ama Mimar Sinan caminin daha iyi olması için camiyi geç teslim etmiştir. Şemsi Ahmet Paşa bir gece ansızın hayata gözlerini yummuştur ve hayalini kurduğu caminin bitimini göremeden 1580 yılında İstanbul'da vefat etmiştir. Kendisinin daha önce yaptırmış olduğu bugünkü Üsküdar'da Şemsi Paşa Camii'nin avlusunda bulunan türbesine defnedilmiştir. Mimar Sinan, Şemsi Paşa'nın bu camiye çok önem verdiğini farkında olduğundan bu nedenle ölümünden sonra inşaat devam ederken Şemsi Paşa'nın anısı için ince detaylar düşünmeye başlamıştır. Şemsi, Farsça'da güneş anlamına gelmektedir. Caminin külliyesini Paşa'nın Şemsi lakabına gönderme yaparak semavi ışık incileriyle bezemiştir. Ve dünya ile ahiret arasında köprü işlevi görecek manası vardır. Caminin merkezinde Nur suresinin 35. ayeti, kubbe eteğinde ise Ayetel Kürsü yazılmıştır. Çünkü bu ayetlerden ilki Şemsi'nin güneş manasına göndermesi olmuştur.
İkincisi ise öbür dünya, yani ahiret çağrışımlarıyla yüklü olmuştur. Camiler insanın hakikat arayışını simgeler. Ölümü temsil eden mezarlık ve hayatı temsil eden açık avlusu arasında kalan cami, dünya ve ahiretin buluşma noktasıdır. Yani ölüm ve yaşam arasında hakikati arayan biri bu camide ibadet ederek kendini bulur. Şemsi Ahmet Paşa hayalindeki camiyi ne kadar görmek istese de nasip olmamıştır. Bir gün İstanbul Üsküdar'a yolunuz düşerse, eseri yaptıranın son halini göremediği, üzerinde Osmanlı'nın izlerini taşıyan ve 443 yıldır üzerine kuş konmayan bu inanılmaz camiyi sizler de mutlaka ziyaret etmelisiniz. Bir daha yüzümü göremeyeceksin. Defol git. Onlar bazı sırları bilseydi böyle olmazdı. Mehmet Yıldız'ın kaleminden Mutlu Evliliğin Sırları şimdi kitapyurdu.com'da. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.